Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu yöntemle her mevsim kara lahanayı kolaylıkla haşlayabilirsiniz. Tarifimize hemen başlayalım. 2 demet yıkanmış kara lahanam var. Geniş bir tencerenin içinde sıcak su kaynatalım. 1 paket kabartma tozunu ekleyerek yıkanmış kara lahanaları içine alalım. Kabartma tozu sayesinde ipek gibi lahanaları kolaylıkla haşlayabilirsiniz. Lahana yapraklarının hepsini tencereye aldıktan sonra kapağını kapatalım ve yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Evet, lahanalarımızı kontrol edelim. Yumuşayan kara lahanaları suyunu süzerek tepsiye alalım ve soğutmaya bırakalım. 2 adet kuru soğanı bol zeytinyağı ile kokusu çıkana kadar kavurmaya bırakalım. İki su bardağı yıkanmış pirinç, karıştırarak kavuralım. 2 tatlı kaşığı tuz, 'pirinçler topak olana kadar kavuralım. Yarım su bardağı soğuk su ekleyerek hızlıca karıştırarak kapağını kapatalım. Altını kapatarak demlenmeye bırakalım. Demlenmiş ve soğumuş iç harcımıza kırmızı pul biber, karabiber ve kuru nane ekleyelim. Doğranmış maydanoz ekleyerek karıştıralım. Miktarlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, kara lahana yaprağını ikiye ayıralım. Orta kısmındaki damar kısmını keserek alalım. İç harcı koyalım. Muska şeklinde videodaki gibi saralım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, muska şeklinde sarmaya devam ediyorum. Evet, orta kısmındaki damarları keserek çıkartalım. Yaprağın büyüklüğüne göre 2'ye veya 4'e bölebilirsiniz. Videodaki gibi uzun şeritler halinde keserek muska şeklinde de sarabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o yöntemle
yaprakları sarabilirsiniz. Evet, bir kısmını muska şeklinde, bir kısmını da normal klasik sarma şeklinde sarıyorum. Son yapraklarımı da muska şeklinde sararak sarma işlemini bitiriyorum artık. Bu yöntemi beyaz lahana ile de yapabilirsiniz. Çelik tencerenin alt kısmına lahananın saplarını alalım. Üzerine de sarmaları düzgün bir şekilde dizelim. Evet, ikinci sırayı da ard arda alarak diziyorum. Evet, muska şeklindeki lahana sarmalarını da tencerenin en üst kısmına yerleştiriyorum. Tencereyi ocağın üzerine alarak 1,5 tatlı kaşığı tuz serpiyorum. 2 su bardağı soğuk su. Kapağını kapatarak kaynayana kadar yüksek, kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe getirerek yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Bir adet büyük kuru soğanı ince bir şekilde doğradım. Küçük bir tavanın içine alıyorum. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirerek kısık ateşte ara sıra karıştırarak karamelize hale gelene kadar pişirmeye bırakalım. Dolmamızı kontrol edelim. Suyu bitti, yumuşadı. Soğanları üzerine bir kaşık yardımıyla gezdirelim. Mutlaka soğanlı karamelize sosu gezdirin. Gerçekten mükemmel bir lezzet veriyor. Soğanlı sosu gezdirdikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım. 3-4 dakika daha pişirmeye bırakalım. Evet, artık tenceremizin altını kapatalım. Bir tanesini yakından sizlere göstermek istiyorum. İpek gibi yumuşacık kara lahana sarması yemeğe hazır. Sıcak sıcak yemeğe hazırlıyorum. Yanında yoğurt veya ayranla ikram edebilirsiniz. Bol soğanlı muhteşem bir sarma oldu. Afiyet olsun herkese. Daha farklı tarifler için
Bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet olsun herkese.